Adab Muhammed bin Abdullah el-Hani. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Doğumu Mekke 572, vefatı Medine 635 miladi. Şemaili: uzuna yakın orta boylu, beyaz tenli, zayıf bedenli, gür saçlı, seyrek sakallı, çukurca gözlü, yumru alınlı, puruca yüzlü idi. Bedeni zayıf ve zarif, cildi ince, göz pınarları derin, yüzü nurlu, alnı ve yüzü beyaz ve açık idi. Bedeni zayıf ve zarif olmasına rağmen kuvvetli, azminde kararlı ve şecaatli idi. Görünüşünü suni güzelliklerle süslemeye hevesli değildi. Duruşları mahzun ve sevimli idi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, İslamiyete zekası, canı, malı ve bütün varlığı ile hizmet etmiştir. Hazreti Ebu Bekir, Kur'an hükümlerini ve inceliklerini en iyi bilen bir sahabi olarak Kur'an ahlakına sahip, fevkalade takva sahibi, iffetli, adil ve şecaatli idi. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh meclisinde bulunanlara insanların en şecaatlisi kimdir diye sormuş. Sensin dediklerinde, ben her kimle mübareze meydanına çıktımsa öcümü aldım demiş ve insanların en şecaatlisi kimdir sualini tekrar etmişti. Onlar da bilmiyoruz kimdir dediklerinde Hazreti Ali radıyallahu anh, insanların en şecaatlisi Hazreti Ebu Bekir'dir. Bedir günü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e müşriklerden bir kimse hücum etmesin diye bir çadır kuruldu ve kim bekleyecek denildi. Ebu Bekir kalktı. Kılıç elinde olduğu halde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin başı ucunda durdu. Her kim hücum ettiyse kılıç ile karşılayıp def ederdi. İşte insanların en şecaatlisi odur dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh fıtraten halim, selim, son derece yumuşak ve şefkatliydi. Bununla beraber vazife ve mesuliyet işlerinde zerre kadar müsamaha göstermezdi. Onun yumuşaklığı şahsi muamelatına ait idi. Din ve millet işlerinde en küçük bir tereddüdü, en basit müsamaha ile göz yumduğu görülmezdi. Fakat insanların kusurlarını büyütmez, onlara kusurları derecesinde muamele gösterirdi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin en sevgili dostu, nübüvvet sırlarının en samimi mahremiydi. Resul-i Ekrem Efendimiz yaptığı bütün işleri Ebu Bekir Sıddık ile birlikte yapardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir'e muhabbeti bir başka neşe ile tecelli ediyordu. İrtihal buyuracağı sırada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu sözleri buyurmuştu: dostluğu ve yardımı itibariyle kendisine en çok minnettar olduğum arkadaşım Ebu Bekir'dir. Rabbimden başka bir dost edinecek olsam Ebu Bekir'i dost edinirdim. Onunla benim aramda İslamiyet kardeşliği ve sevgisi vardır. Mescidin bütün kapıları kapansın, yalnız Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın. Bu hadisi şerif, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yolunun kıyamete kadar devam edeceğine işaret sayılmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin arzuları hilafına bir hareket olup da üzüldüklerinde
Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gelecek olursa derhal tebessüm eder, üzüntüsü giderdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh isabetli görüşleri, muamelatındaki doğruluğu, tecrübe genişliği, nefsine hakimiyeti ve herkesin iyiliğini istemesi ve samimiyetiyle tanınmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin fazilet ve kemalatından en çok istifade eden şüphesiz Ebubekir radıyallahu anh idi. İlim ve irfan, fesahat, belagat, edep ve sevgi ile mümtaz idi, sevgi ile seçilmişti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, İslamiyeti anlama bakımından da şüphesiz ashab-ı güzinin en alimiydi. Çünkü onun kadar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olan yoktu. Hazarda ve seferde, her yerde ve her zaman onunla en çok ülfet eden ve sohbetiyle şereflenen, istifade eden o idi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki, dünyada hiç kimsenin malı benim için Ebubekir'in malı kadar hayırlı olmamıştır. Bilal-i Habeşi gibi Müslüman köleleri efendilerinin zulmünden kurtarmak için yüksek bedeller ödeyerek satın almış ve azat eylemiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh etrafını görüp gözetmesi ve muhtaçların hizmetine koşması bakımından da en öndeydi. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatır. Medine'nin kenarında ihtiyar ve ama bir kadın vardı. Her gün ona uğrayarak hizmetini görmek isterdim. Fakat ne zaman gitsem benden evvel birinin uğrayıp ona lazım gelen her şeyi yapmış olduğunu görürdüm. Bir gün merak ettim. Acaba her gün bu sevabı işleyen kimdir dedim ve çok erkenden bu kadına uğradım. Bir de ne göreyim? Bu sevabı kazanmakta olan zat Hazreti Ebubekir radıyallahu anh imiş. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın mühim faziletlerinden biri de diyanetperverliğidir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın aile hayatı son derece temiz ve nezih idi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın evi her zaman misafirlere açık idi. Ashab-ı suffa her gün oraya giderler ve ikram olunurlardı. Ama kendisi son derece sade yaşar, maişetini ticaretle temin ederdi. Hazreti Ebubekir Sıddık, peygamberlerden sonra insanların en üstünüdür. Hazreti Ali kerremallahu vecehe diyor ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin halifesi Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'e, bu ulaştığın dereceye nasıl ulaştın ve bizleri geçtin diye sordum. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh dedi ki, 5 şeyle. 1. İnsanları 2 kısım gördüm. Kimisi dünyayı ister, kimisi ahireti ister. Bense yalnızca Allah'ı istedim. 2. Ben İslam'a girdiğimden beri doyasıya dünya yemeği yemedim. Zira marifetullah yani Allah'ı bilme lezzeti ile meşguliyet beni dünya lezzetlerine meylettirmedi. 3. İslamiyete girdiğimden itibaren dünya içecekleriyle kanmadım. Zira Halık'ımın muhabbeti dünya içeceklerinden fazla geldi ve beni onun sevgisi meşgul etti. 4. İslamiyete girdiğimde beni 2 amel karşıladı. Dünya ameli ve ahiret ameli. Ben ahiret amelini dünya ameline tercih ettim. 5. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetine devam ettim. O kadar ki
Resul-i Ekrem'den bir saat bile ayrılmadım. Mağaraya girerken de onunla beraberdim. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, Nakşi yolunun temel özelliği olan hafi zikri, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den mağarada iken almış, Allah'tan bir an gafil olmadan onu anmaya devam etmiştir. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın yüksek faziletlerini saymakla bitirmek mümkün değildir. Silsilede emaneti bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almıştır. Pişuvayı Hacegan, yani Hacegan'ın rehberi diye anılır. Seslendiren Abdullah Can.